Merhaba. Daha önce imgeleme ile ilgili bir video çekmiştim. Şimdi hep beraber bunu başarılı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Buna bir göz atalım. Etkili imgeleme yapabilmek için sessiz bir yerde olmalısınız. Çevreniz sessiz olmalı. İmgelemenin sağlıklı olabilmesi için en iyisi bulunduğunuz ortamın karanlık veya loş olmasıdır. Kaliteli bir imgeleme yapmak için mum, tütsü, mantra, oturma şekli, uzanma şekli hiç önemli değildir. Bunların hiçbirini yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Öncelikle yapmanız gereken tek şey gözlerinizi kapatmaktır. Pratik yaptıkça gözleriniz açık olarak da imgeleme yapmaya başlayabilirsiniz. Bazı insanlar gözleri açık olarak hayal görebilmektedir. Bazı insanlar imgeleme yapamadığını, zihninde canlandırabildiğini söylemektedir. Adına görselleştirme, imgeleme veya gözü açık hayal görme ne derseniz deyin, adı imgelemedir. Zihninizden o düşünceleri geçirdiğinizde zihninizde bir takım resimler belirmektedir. İşte bu resimlerle zaten imgeleme yapmış olursunuz. Çünkü zihnimiz her şeyi resim olarak kaydetmektedir. Yani siz elma dediğinizde zihninizde anında elma şeklinde bir resim belirmektedir. Dolayısıyla ben imgeleme yapamıyorum diyenler için bilmeleri gerekir ki siz düşünceleri geliştirdiğinizde zihniniz sizin yerinize zaten imgeleme yapmaktadır. Çevreniz dağınık olmamalı, rüzgar sesi olmamalı, yüksek ses veya bölücü şeyler olmamalıdır. Derin bir beyin halindeyken telefonunuzun çalması ya da komşularınızda çıkan bir kavga, bir gürültü sinir bozucudur ve sizin tüm konsantrasyonunuzu bozacaktır. Kesinlikle tüm seslerden arınmanın bir yolu yoktur ancak gürültülü şeylerden kurtulmanın bir yolunu kendiniz bulabilirsiniz. Birlikte yaşadığınız insanlar varsa onlara başınızın ağrıdığını falan söyleyebilirsiniz. Sizi çalışmanız için rahat bırakacaklardır. Çevrenizdeki seslerden kurtulamazsanız o zaman kulaklığınızı takıp çok düşük seste bir müzik sesi veya doğa sesi kullanabilirsiniz. Unutmayın, imgeleme ile zihnimizi ayartmaya giden bir yola çıkıyoruz. Kalabalık yerlerde de kullanabileceğiniz teknikleri elbette ki kullanabilirsiniz. Ancak öncelikle en basit olanıyla pratik yapmalısınız. Her gün en az 3 kez ve her seferinde 15'er dakika olmak üzere imgeleme üzerinde çalışmalısınız. Sonuç her ne olursa olsun mutlaka yaptığınız imgelemelerin kaydını tutun. En güzel imgelemeyi oturarak yapabilirsiniz. Uzanırken fazla rahatlayıp uykuya dalabilirsiniz. Ayrıca ilk başta gerçek hayatta dik olacağınız için imgeleme yaparken iç realitenizde de dik konumda olmayı imgelemeniz açısından daha iyi sonuç verecektir. Bu yüzden oturmak daha iyidir. Yerde ya da bir sandalyede oturabilirsiniz, hiç önemli değil. Özel bir pozisyona gerek yoktur. Sadece oturun. Hatta yatağa ya da duvara falan yaslanabilirsiniz. Alışkın değilseniz altınızda ya da sırtınızda bir yastık bulunabilir. Amaç rahat olmanızdır. Böylelikle rahat bir duruş için sürekli hareket etmek yerine zihinsel ayarlarınıza konsantre olabilirsiniz. Örneğin, ideal eşinize veya aşkınıza kavuşmakla ilgili bir imgeleme yapıyor olacaksınız. Zihninizde gerçekten oluyormuş imgesini yaratmalısınız. İlk başta zor gelecektir ama yine de kişi üzerinde etkili olacaktır. Zihninizde durumları gerçekten oluyormuş gibi imgelemek, bir takım noktaları hesaba katarak pratik yapmak gerekir. İmgelemeye başladığınızda kendiniz olayın bizzat içinde olmalısınız. Kendinizi bir filmde izliyormuş gibi uzaktan izlememelisiniz. Örneğin imgeleme yaparken imgelemeniz esnasında bir aynaya bakmadığınız sürece yüzünüzü görmeyin. Birçok imgeleme öğretisi kendinizi bir filmde görüyormuş gibi imgelemenizi öğretir. Bu ise ağır işe yarar ve nadiren etkili olur.
tıpkı günlük yaşamın içindeymişçesine hayal etmelisiniz. Sokakta kendinizi yürürken imgeliyorsanız yüzünüzü, başınızı ve sırtınızı göremezsiniz. Aşağıya bakıp bacaklarınızı, kollarınızı ve tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi göğsünüzü görebilirsiniz. İmgelemeye yeni başlayanlardan biriyseniz ilk önce biraz pratikle başlamalısınız. İmgelemeye alışmak için öncelikle bazı şeyleri hatırlamakla başlayın. Bu yapması zor bir şey değildir. Gözlerinizi kapatın ve geçmişteki bir anının zihninizde canlandığını düşünün. Detaylar konusunda endişelenmeyin. Pratik yaptıkça netleşecektir. Şu anda gitmek istediğiniz yerleri imgelemeye çalışmalısınız. Örneğin bir yerde çalışıyorsanız iş yerinizde olduğunuzu imgeleyin. Bir öğrenciyseniz sandalyenizde oturup ders dinlediğinizi imgeleyin. Başlangıçta fiziksel gözlerinizle imgelemeyi gerçekten göremezsiniz. Zihninizde, hayal gücünüzde var olur. Bu yüzden bir yer hayal edebilirsiniz ama yine de fiziksel gözleriniz göz kapaklarınızın içindeki siyahlığı görür. İmgeleme yeteneğiniz pratikle daha iyiye gider, bu yüzden fazla acele etmemelisiniz. Bir şeyi görme açısından imgelemede zorluk yaşıyorsanız o zaman bir ofis ortamı ya da bir maç ortamı gibi büyük bir ortam hayal etmek yerine tek bir şey üzerinde odaklanın. Gerçekten oluyormuş hissini yaşamanız gerektiğini de unutmayın. İlk başta iyi olmayabilirsiniz ama zihninizi buna inanması için kandırabilirsiniz. Yüzünüzde hafif bir gülümsemeyle zihninizi kandırabilirsiniz. Ve bu becerinin çok kolay olduğunu düşüncenizde belirtebilirsiniz. O kadar kolay ki gerçek dünyaymış gibi hayal edebiliyorsunuz. Bu konuda iyileştikçe, etkileme gücünüz geliştikçe bu gülüş doğal bir biçimde olacak çünkü harika yeteneğe sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyacaksınız. Aynı zamanda koku, dokunma, tatma ve hissetme gibi duyularınızı kullanarak da zihninizi kandırabilirsiniz. Güzel bir yerde olduğunuzu hayal ediyorsanız sadece görmekle kalmayın. Ayrıca koklayın da. Koklayın, tadına bakın, duyun ve duygusal açıdan hissedin. Belki %100 gerçek olmayacaktır ama zihniniz üzerinde yeterince çaba sarf edecektir. İş yerinde olduğunuzu hayal ediyorsanız iş yerinizi hissedin. Duvarını, masasını, kapılarını, havasını, fotokopi kokusunu, iş arkadaşlarınızın parfüm kokularını koklayın ve iş yerinde olduğunuzu hissedin. Zihin gücünüzle bir şeyi yaptığınızı ya da bir yerde olduğunuzu yarattığınızda bilinçaltınız, zihniniz işe girişir ve yaşamınızdaki realiteyi şekillendirir. Elbette ki zihninizde patronunuzun sizi kovduğunu görürseniz ertesi gün kovulmazsınız. Ama buna devam ederseniz er ya da geç başınızı derde sokarsınız. 1-2 hafta boyunca bu konuyu sıkı tutun. Tabii ki yıllarca bunu yaptıktan sonra beceriniz şimdikinden çok farklı olacaktır. Buna alışmak için zamana ihtiyacınız bulunmaktadır. Zihinsel çalışmanız daha ilk seferinde devreye girecektir ama buna alışkanlık haline gelmesi için en az 1 haftaya ihtiyacınız var. Bunu spor yapmak gibi düşünebilirsiniz. İlk seferde sonuçlar ortadadır. Bedeniniz antrenmanlarla başlar, kaslarınız çalışır. 2 haftalık egzersiz sonucunda bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Sonra da alışırsınız. Aynı şekilde zihin gücü çalışmalarına alıştıktan sonra ilk etapta ne kadar basit olduğu önemli değildir. Çok daha işin içinde olacaksınız ve çok daha fazla motive olacaksınız. Bu sebeple sizlere tavsiyem günde en az 3 kez 15'er dakikanızı imgelemeye ayırmanızdır. Daha fazla yapmak isterseniz o zaman daha hızlı ilerleme kaydedersiniz. Daha az yapmak istiyorsanız o zaman daha yavaş ilerleme kaydedersiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihinize bağlıdır. İmgeleme tekniğiyle hayatınızda tezahür ettiremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Tüm dileklerinize, tüm hedeflerinize bu teknikle ulaşabilirsiniz. Yeter ki istikrarlı bir şekilde tekniğe devam edin. 3 gün 5 gün yapıp olmuyor deyip bırakmayın.
Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde bu evrenden sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimledir. 7, 7, 7. Aktif.